Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında değerli konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, yaşadığımız çağdaki insanlığın durumuna bir bakın. Gerçekten mutlu bir toplum görebiliyor musunuz? Özellikle para ve mal biriktirme hırsına kapılan insanların sıkıntı ve telaşı daha net bir biçimde görülebilmekte. Rabbimizin nimet verdiği varlıklı olanlarının hayırlarda yarışanları ne kadar da az. Bu mutlu insanlar yetimleri okutur, iş sahibi yapar, eğitim kurumları oluştururlar. Rabbimiz de bizlerden Kur'an'ı rehber edinip hayatımızı düzenlememizi, toplumda ekonomik ve zihinsel açıdan iyilikler üretmemizi, eğitim kurumları oluşturmamızı istemektedir. Anlamını bilmeden Arapça Kur'an okumamızı, samimiyetten uzak, ritüel biçimde namaz kılmamızı değil, Rabbimizden bizlere Kur'an'ı anlayarak yaşamayı kolaylaştırmasını, yürekten inanan müminlere hem dünyada hem de ahirette razı olacağı kullar sınıfına kaydetmesini dilerim. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan, Kur'anca anlamamıza vesile olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta Kur'an'da salat olarak bildirilen en önemli kulluk görevimizin nasıl anlaşıldığını, Rabbimizin bizlerden ne beklediğini açmasını Sayın konuğumuzdan istirham edeceğiz. Buyurunuz Sayın Yılmaz. Evet, çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, okurlarımız, yaklaşık 8-9 aydır sürekli şu salat konusunu ne zaman işleyeceksin, salatı ne zaman açıklayacaksın diye hem televizyon marifetiyle hem de bize özel maillerden bayağı bir yağmur gibi yağdırıyorlar mailleri. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi salat konusu Müslümanlar arasında tahrife uğramış bir sözcük. Hem sözcük olarak hem de kavram olarak. Biz bunu deklare ettiğimiz zaman bunun yanlış anlaşıldığını, yanlış kullanıldığını tespit edip de toplumla paylaşmaya başladığımız zaman çok acayip tepkiler aldık. Bu tepkiler yani sıradan tehditler bile değildi. Çok ileri boyutta tehditlerdi. Tehdide kadar var. Evet. Maalesef. Tabii ki yılmadık. Nasıl yılmadık? Resulullah ve sahabenin yılmadığı gibi imanı olan herkesin yılmaması gerekiyordu. Biz de yılmadık. İftiralara uğradık. Hakkımızda yalanlar söylendi. Hiçbirisine aldırmadık. Çünkü gerçek buydu.
kadim lügatlarda ki konu edilen salatın anlamı bizim anlattığımızdı. Evet. Biraz sonra bunları hep açıklayacağım. Tabii. Biz yılmadık. Sağ olsunlar. Yine de mesela bizi zamanında eleştiren, hatta tehdit eden arkadaşlar, kişilerin çoğu şu anda bize nal toplatır duruma geçtiler. Tatmin oldular, ikna oldular, salata sahiplendiler. Ve şu anda değerli izleyicilerimiz de, yani özellikle son 2 senedir hocalarımızın, özellikle medyatik olanlarının salatı konu ettikleri zaman salat namaz değilmiş, salat değil. Ya işte salatı namaza indirgemek yanlış oluyor falan gibicesine bu işe el attıklarını da iftiharla görüyoruz. Hamdolsun. Onların hepsine de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi önce bu salat sözcüğü anlamından niye kaydırıldı, niye tahrif edildi? Evet, esas çok önemli o. Ben Niçin? bunu anlatmak istiyorum. Konuya böyle gireyim. Evet, çok güzel. Bunu ön giriş yapayım. Daha önce 3-5 defa değerli izleyicilerimize anlattığımız Fussilet suresinin bir ayeti vardı, 25. ayet. Orada Cenab-ı Hak bütün insanlığa, Müslümanlara bir sır veriyordu. Bu sır şuydu, orijinaliyle vereyim. Burada ve gâlellezîne keferû lâ tesme'û lihâzel Kur'an velgav fîhî leallekum tâlibun. Kafirler karar verdiler ve dediler ki, bir istişare meclisi kurdular. Bu İslam çığ gibi büyüyor. Eskiden köle mahiyetindeki olan adamlar da beyefendi oldu. Bizim gibi aynı statüye çekildi. Kapımızda kul kalmadı. Böyle giderse Rablığımız elden gitti, hegemonyamız yıkılacak diye korku içerisinde çırpınırken bir çare ürettiler. Bunlar bu hale nereden geldi, nasıl geldi? Tespit ettiler ki bunlar Kur'an'dan alıyorlar bu anlayışı, bu imanı, bu vicdanı. Hepsinin Kur'an kaynaklı bunlar. Öyleyse bu ayete göre dedikleri şey şu, galip gelebilmemiz için, yani bu eskiden bizim hani ayak takımı dediğimiz kitleyi veyahut da sonradan bunlardan örgütlenmiş olan Muhammed ve adamlarını alt edebilmemiz için bunun bir çaresi var. Evet. Halkı Kur'an'dan uzak tutalım. La tesme'u lihazel Kur'an. Uzak tutalım. Kur'an'a kulak verdirtmeyelim. Dinlemesinler. Bir. İkinci bir şey de velgav fihi. Biz bu Kur'an'ın içerisine bir lağv yapalım, bozuntu yapalım, bir bozgunculuk yapalım ki galip gelebilelim. Lav, değil mi o Evet. kelime? Velgav fihi leallekum talibun. Galip gelebilmeniz için bunu yapmalısınız diye bir plan ve proje ürettiler. Evet. Ve bu projede ilk asr-ı saadet, mutluluk çağı dediğimiz çağın ötesinde Müslümanlar saadet değil, rezalet çağı yaşar konuma geldiler. Maalesef. Maddi ve manevi açıdan. Maalesef. Yani bu duruma düştüler. Bunu da kendileri zuhur tesellisi olarak kaderimizmiş, şuymuş, buymuş falan filan gibicesine yine kendilerinde aramadılar suçu. Suçu Allah'a havale ettiler. Evet. Allah'ın yazısı dediler. Kader mader hikayeleriyle bunları geliştirdiler. Uyumaya devam. Evet. Bunun 2 aşaması oldu. Birincisi Kur'an tertip edilirken tahrif yapılmaya çalışıldı. Tahrif, şunu söyleyeyim size, herkes bunu tam şeyiyle belki bilmiyorlar. Tahrifat diyoruz ya. Tahrifat. Tahrif sözcüğü harf sözcüğünden gelir. Harf. Ana kökü harf demek. Harf sözcüğünün anlamı yanda durma demek. Efendim? Yanda durma. Yanda. Yanda durma. Şimdi bunun anlamı şu. Öyle anlatayım. Şimdi şu ortamda bu kalem Evet.
benim kullanabilmem için nerede durması lazım? Masamın üstünde, önümde durması lazım. Bunun yeri bu. Tamam. Bu kalem burada durması gerekirken masanın şu tarafında duruyorsa ve işe yaramıyorsa buna harf denir. Allah Allah, evet. Ve hani bizim yazı araçlarımızdaki harf var ya, Evet. onlar da sağda solda dağınıkken, tek başınayken hiçbir işe yaramadıklarından dolayı harf denir. Anlamsız Ancak olduğu onun için. harf, yani işe yarayabilmesi için bulunduğu yerden getireceksin, cümle içerisinde kelime oluşturmayı yerine yerleştireceksin ki anlam kazanacak. Çok enteresan ya. Bu ne kadar güzel bir şey. Harfin anlamı bu. Evet bak, ilk defa duyuyorum. Şimdi Cenab-ı Hak bir yerde bazı müşrikleri şey yaparken ola harfin ibadet ederlerdir. Yani olması gerekeni değil de yandan, sağdan, soldan işte kaçamak, işi götürmeye çalışırlar falan gibi şey yapar. İşte buradaki olay şuraya geleceğim. Tahrif feile Şeyle. iki şekilde söz konusu oluyor. Birincisi, bu daha önce İsrailoğullarının çok yaptığı, ehli kitabın yaptığı, insanları istismar edebilmek için yaptığı bir şeyler vardı. Cenab-ı Hak onu Kur'an'da, Nisa suresinin 46'sında, Maide'nin 13'te, Bakara 75'te bize de bildirir. Onlar yuharrifunel kelime an mevazıhi der. Sözcükleri mevzilerinden tahrif ederler. Yani olması gereken yerden alırlar, bir başka yere götürürler. Şimdi Mushaf'a baktığımız zaman Müslümanların tarihinde bunu iki şekilde görüyoruz bu tahrifi. Birincisi, Mushaf düzenlenirken paragraf ve pasajdaki ayetlerin normal olarak dizilişine dikkat edilmedi. Evet. Bazı paragrafın ayetleri altta kaldı, üstte kaldı. Kendi paragrafının içerisinde olmadı. Buna şimdi girmeyeceğim. Ben değişik çalışmalarımda özellikle mealin ön sözünde elimizdeki Mushaf diye bir ara başlık altında bunları uzun uzun açıkladım. Bunun o gün için gafletten olduğu sanılsa da aslında bu bir ihanetten kaynaklanan olaydı. Evet. Bunu da burada deklare edeyim. İkincisi de bu tahrif noktası, buradaki mevazı sözcüğü iki anlamı var. Birincisi bulunduğu yer demek, vazı konulduğu yerden alma demek. Bu konulduğu yer dediğin zaman bir de sözcüklerin konuş öz anlamları vardır. Ona ilmi vazı denir ilimde, Arap ilminde. Yani ilmi vazı, buna kalem dendiyse neden kalem dendi? Buna kağıt dendiyse neden kağıt dendi? Buna masa dendiyse neden masa dendi diye öz anlamlarının konuş gerekçelerini anlatan bir ilim var. Onun için de mevzi dediğin zaman vaz edilen anlam demek ki bu öz anlam diye tabir ediyoruz biz Türkçe'de. Anlam. Öz anlam. İşte burada bunun bir ifadesi de öz anlamlarından başka bir yere kaydırma demek. Başka bir anlama götürme. Tahrifin birisi de bu. Anlamını değiştirmek değil mi? Evet. Salatla ilgili Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman bunlarla ilgili bulunduğu paragraf, pasaj içerisinde değişikliğini tespit etmedim. Ama salat sözcüğü öz anlamından başka bir anlama götürülmüş, çekilmiş. Kesin, evet. Bu kesin. Ve salat sözcüğünün anlamında, öz anlamında tahrif yapılmıştır. Ve böylece bu tahrif sonucu, hani velgav fihi, onun içerisinde bozuntu yapın denmişti ya, bunu kafirler becermiş, saflar, saf geçinen hacılarımız, hocalarımız bunların oyununa gelmiş ve böylece Peygamberimizin diliyle es-salatu imadüddin, salat dinin direğidir denmiş olan en önemli dinin ögesi, dinin temel direği. Evet. Böylece öz anlamdan başka bir yere tahrif edildiğinden dolayı direklikten çıkmış gitmiş, işe yaramaz bir hale gelmiş. Çok yazık ya, çok yazık.
Şimdi salat böyle bir konu. Onun için aheste aheste biz Tabii. burada salat sözcüğünü A'dan Z'ye kadar değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Çok sağ olun. Ve bu paylaşımı da hem izleyicilerimize ama izleyicilerimizden başta ilahiyat kesimindeki akademisyenlerimize, Evet. Diyanet camiamıza, emekli, muvazzaf, din görevlisi sıfatını taşıyan tüm kardeşlerimize ithaf ediyoruz. Evet. Çok önemli. Yani başta bu salat konusunu onların iyi öğrenmesi, Tabii. onların bu konuda iyi ikna olmaları lazım. Ve hatta şunu da söyleyeyim, Hakkı Yılmaz'ın sadece ki burada açıklamalarıyla, buradaki açıklamalarıyla yetinmeyip, bu konuyu kendi aralarında da istişareler kurmak, bu konuyu ders edinmek suretiyle bunların da bizim nasıl ikna olduysak araştırmaları sonucunda onların da aynı neticeye varmalarını canı gönülden istiyorum. Çok ideal Bu olan bir kadar şey. Evet. önemli bu konu. Çok önemli efendim. Şimdi gelelim noktasına. Salat sözcüğü. Salat. Salat sözcüğü, evet. Evet. Salat sözcüğü Arapça kelime yapılarına baktığımız zaman iki tane kökten gelmesi muhtemeldir. Ayrı da ayrı olabilir. Evet. diye, eksi. Neden iki tane kökten gelebilir? Burada biraz işte dedik ya belirli bir hoca kesimi dostlarımızı da hani onlara hitap ediyoruz. Özellikle bu teknik konularla ilgili şeyde. Diğer Müslüman kardeşlerimiz de mazur görsünler. Yani bu biraz daha özel bir konu olduğundan dolayı. Şimdi Arap dilindeki harflerden herkes bilir. Elif, vav, ye harflerine harfi illet denir. Evet, harfi illet. Harfi illet. Elif, Yani illet evet. hastalık demek. Anlatabildim mi? harfi illet. Çürük harf demek. Hastalıklı harf derler. Bu Arapça dil bilgisi kuralı. Arap dil bilgisinde bu. Arapçada bu böyledir. Bunu herkes bilir. Tamam. Harfi illet dediğin zaman vav, ya, elif harflerinin harfi illet, hastalıklı harf olduğunu herkes bilir. Bunun anlamı şu. Yani hastalık deyince yani bildiğimiz hani baş ağrıyan, diş ağrıyan bir Tabii. harf falan değil bunlar. İllet. Bunlar kelimet yapısında, kelime çekiminde, cümlede hani fiil çekimi, kelimedeki türevlerde var ya, Evet. bunlar çürük olduğundan dolayı, zayıflığından dolayı başka bir harfe dönüşü verir. Telaffuz Başka açısıyla. harfe dönüşüyorlar. öyle Evet. mi? Evet. Şimdi mesela şöyle anlatayım ben size. Herkesin bildiği gale sözcüğünü ele alalım. Gale dedik ya değil mi? Gale. Ha dedi ki diye bak ne güzel şey yapıyorsunuz. Onu ezberlemişiz de evet. Bu sözcük aslında gale diye bir fiil yok. Bu sözcük gale değil. Öyle mi? Bunun adı gavele. Ha, kavurlu. Gavele. Kavil deriz ya söz. söz anlamı. Yani maslarında vav var. Ha, bak enteresan. Bak Gale. maslarında vav vardır bunun. Gavele. Hani gavil sözcüğü de söz Evet. de buradan bunun maslarıdır o. Master, evet. He, gavele. Ama ortadaki vav harfi illet olduğundan millet gavele demiz. Onun için vav'u yok eder orada. Onu elife uzatma elife dönüşür gale deriz. Evet. Bak burada şekil değiştirdiğinden dolayı yani normal vurgulu bir telaffuza dayanamadığından dolayı bu harf bir başka harfe dönüştü. Dönüştü. Enteresan, evet. He, onun için bu harfi illet denir. Tamam. Bunu bileceğiz. Şimdi konumuz olan salat sözcüğü de bak salat sözcüğü iki tane kökten gelmiş olabilir. Evet. Birincisi sa, le, ye. Sat harfi, lam harfi, Ye harfi. ye harfi. Evet. Bakın şimdi sonundaki ye harfi, harfi illet. Ha, bu harfi illet. Evet. Bu harfi illet. Evet. Dönüşme Ye. ihtimali var bunun başka bir şey. Ha, Evet. Şimdi salat sözcüğü ikinci gelmesi muhtemel olan yer sa, sat, lam ve Ve. vav. Evet. O da vav. Bak bunun sonunda vav. Vav da demin ne dediydim? Harfi illet demiştim. Harfi illet demiştiniz, evet. Bu Ha. da aynı şekilde. Evet. Şimdi bunların sülasi fiili yani fiilleri sala sözcüğü olur. Sala dediğin zaman
hem Saleye'deki Y Elif'e dönüştü, Salea diye yok oldu. Uzatmalı bir şeye dönüştü, Elif'e dönüştü. Salea diye Vav da yine dönüştü. Dönüşüyor. Şimdi onun için Salea dediğimiz zaman bunun 2 tane yerden gelmesi muhtemel. Bunun mastarı olan sözcük de bundan türeyen salat da hem Saleye'den hem de Saleve'den gelmesi muhtemel. İkisi de ihtimal dahilinde. Evet. Onda Onu da problem yok. burada bir problem yok. Tamam. Bunu tüm dil bilgisini bilen, Arapçayı bilen arkadaşlarımız bilir. Şimdi açıklamaya geçiyorum şimdi bak. Buyurun. Bu sözcük Saleye'den gelirse Saleye'nin anlamı ateşe yaslamak demek. Anlamı ateşe yaslamak. Evet. Ateşe yaslamak demek. Evet. Mesela herkesin bileceği bir açıklama daha vereyim. Herkesin ezberindeki olan hani inna atayna kel kevser fesalli. Tesalli. Evet. Şimdi buradaki salli sözcüğünü Saliha'dan getirecek olursak onu ateşe yasla. Anlamı çıkar. Evet. Tesalli. Hani şimdi genelde yanlış olarak namaz kıl diye çevrilen sözcük Evet, var ya. evet. Bunun Saliha'dan geldiğini Kabul edersek kabul edersek onu ateşe yasla. ki çok anlamsız bir şey olur o zaman Kevser sözü. Orada zaten olmaz. Tabii yani olmaz şimdi. zaten, tutmaz. Ama Kur'an'da bunu hani yaslama sözcüğü, sallamak sözcüğü falan var ya. evet. Bunlar buradan gelme. Türkçe'ye bile sıçramış bu Saleye'nin bu şeyi. Hatta Sallamak. bir şey vardır Kur'an'da cehennemde müşrikleri, mücrimleri fakuzuhu sümmel cahiye salluhu der, şey yapar. Yakala onu, sonradan da cehenneme sallayın onu. Evet. Salluhu. Bak sallu sözcüğü burada cehenneme ateşe atmak, yaslamak anlamında. Halbuki sallu sözcüğü de hani özellikle camilerde falan hocalar vaaza başlarken sallu ala Muhammed Evet, dediğin öyle zaman denir, sallu. onun Saliha'dan getirdiğini şey yapıyor musun? Muhammed üzerine onu ateşe, Muhammed'i ateşe sallayın. Bak anlamını bilmeden. Annemi çıkıverir yani. Çok tehlikeli. Şimdi onun için bu sözcüğün yani Kur'an'da geçen bizim salat olarak ele aldığımız sözcüğün Saleye'den gelmesi uzak bir ihtimal. Uzak bir ihtimal. Ve Çünkü hiç mümkündür. şey olmuyor, Mümkeni anlam diyelim. farkı. Mümkün değil Çok yani. acayip Onu bir öyle anlam şey olur. yapıyor. Evet. Bu S ile Y'den gelme ihtimali yok. Evet, evet. Öyleyse Salat. bu sözcük ikinci şıkkı olan Evet. Saleve'den geliyor. Onu inceleyelim şimdi. Evet. Evet, saleve sözcüğü. Bunu yaptığımız zaman saleve sözcüğü isim olarak salv sözcüğü uyluk demek. Uyluk. Uyluk Evet. ve sırt demek. Şimdi destek Uyluk, mahalli anlamında. sırt. Ha. Sırt insanın Destek. sırtı demek yani şimdi. Evet. Şimdi fiil haline getirdiğimiz zaman bu sözcüğü Tabii. saleve diye bunu fiil haline getirdiği zaman uylukla Uyluklamak. Evet. uylukla. Ha. Ama şimdi uyluk sözcüğü şu an Türkçe'de fazla kullanılıyor mu? Yok Pek kullanılmıyor. Belki eskiden Peki, kullanıyordu bu ama. sözcük, Evet. Evet. bu sözcük uyluk sözcüğü, uyluklamak sözcüğü. Uyluk ne demek? Hangi organımızın adı? Bacağımızdaki bir Ha, şey değil mi? Bu hani kalçayla kalçayla dizimizin arasındaki arasının adı uyluktur. ana kemik. Evet. Ha, o uyluk O kemiği de. büyük bir kemiktir Uyluk o. kemik denir. Uyluk kemiği, evet. Peki bunun uyluklama dediğimiz zamanki anlamı nedir? Oradan yani bir güç Uylukla. alması. Şimdi bak uylukla. Bu sözcük şimdiki modern çağdaki gibi icat edilmedi. Bu sözcüğün geldiği yer Vardı. ilkel öz anlamı Arap bedevilerinin badiyede çölde yaşayan kimselerin ürettiği, türettiği, yarattığı bir sözcüktür. Kullanılmaktaydı zaten. Uylukla diyor. Bak şimdi onlar kullanıyordu. Sonradan sosyolojiye gelecek bu. Onları da anlatacağım. Evet. Sosyolojiye gelmeden evvel bu sözcük bir bedevi kişi kırda, bayırda, çölde katırını, hayvanını, devesini yüklediği zaman yük denk halinde yapılır. Tabii. Hayvanın bir tarafına bir denk vurulur. Ondan sonra da ikinci tarafına geçilir, bir denk daha vurulur. Tabii. Denge olacak orada değil mi? Evet. Evet. Şimdi bu denk noktasında
O dengi bir tarafının yükünü bağlayıp iple vesaire bağlayacağı zaman hayvanın kenarına insan gelir. Orada bir uyluklama yapar. Hatta gençler ben ayağa kalksam şöyle çekme imkanınız olur mu? Bir gösteri yapsam. Şimdi bak ben bunu göstereyim. Tamam. Ki şimdi şöyle çekebiliyorsanız yük burada, hayvan burada. Evet. Bu yük tam yıkabilme, ipi bağlayabilmesi için bedevi gelir, uyluklama yapar. Şunu kaldırır. şöyle alttan kirko görevi yaptırır. Vinç gibi oradan Bir kirko. Değil mi? Kirko, kirko tabiri. Burada böyle tutar, Kaldırır. yükü bunu tutar, ipini bağlar, Evet. dayağını takar, ondan sonra öbür tarafa geçer. Orada da uyluklama yapar. uyluklamak bu ipi. Uyluklama bu. Alttan verilen Alttan destek. Alttan verilen destek. Alttan verilen destek. Sırtlamada yine yük taşımada sırtla yük taşıma. Sırtımızda. Sırtta O yani bilinen bir şey sırtta zaten. yine omuzun altıyla kabanın arası, kalçanın arası. O zaten çok kullanıyor değil mi? O da çok şey Birisi yapar. alttan destek değil mi efendim? Evet. Destek. Şimdi bu Birisi sözcüğün sırtlama. öz anlamı bu kardeşim. Esas öz anlam Öz bu. anlam bu. Şimdi bu bedeviydi, bu dağdaydı. Bu sözcüğü yarattı, böyle kullanıyordu. Ama bu sözcük bedevide kalmadı. Evet. Kente indi. Medeniyete girdi. Evet. Bak, medeniyete girdi. Bu sözcüğün anlamı uyluklamak iken ne oldu? Daha öz anlamı oradaki şey yapın. Bunun anlamı nedir? Hem sırtta hem şeyde desteklemek oldu. Desteklemek haline geldi. Sosyal Evet, hayatta değil mi? sosyolojide bu Sosyal hayatta mecazel desteklemek. olarak desteklemek anlamına geldi. Neyi destekleyeceksin? Sosyal desteğin tümünü vereceksin. Sosyal destek vereceksin. Yani gidip de herhangi bir yerde bir araba tamirhanesinde kirkoluk vazifesi değil de Tabii. buna sosyal destek destek. vereceksin. Sosyal destek vereceksin. Bütün şey olur. Şimdi geldi salat sözcüğü neye geldi? Destek. Desteğe geldi. Sosyal destek, evet. Evet. Bunun anlamı destek vermek oldu. Ve sorun sırtlamak oldu. Onu da belirteyim. Bir de sırtlama şeyi vardı ya. Sorun yüklenmek. Sorunları yüklenme, sorunları sırtlamak oldu. Bunu Türkçe'de ne diyoruz? Herhangi bir sorun çözüleceği zaman eli taşın altına koy. Senin elini elin de taşına- burada. bu çok kullanılır. İşte aynen bu anlama geldi. Elini taşın altına Tamam, koy. eli değil mi? taşın altına sen de koy deriz ya yani. Doğru. Evet. Bu sosyal sorunların sırtlamak, sosyal sorunlara katılmak anlamına geldi. Evet. Burada şunu da değerli izleyicilerimize ve bu konuyu araştıracak dostlara şunu da ifade edeyim. Kur'an'a baktığımız zaman salat sözcüğü normal olarak sat harfi, lam elif harfi, Lam elif. arkadan da t harfiyle yazılması lazım. Evet. Teknik olarak böyle. Ama bakın, ama eldeki mushafların tümüne baksınlar. Evet. Ve orijinal Arapçasından okudukları zaman salat sözcüklerinin lam elifle değil, lam vav, vav'ın Lam, yanında da vav. bir elifle Ha. yazılarak yazıldığını göreceğiz. Lam elif değil, lam, Lam, vav. vav. Vav orada korunmuştur. Vav'la. Yani normal olarak imlaya aykırı bir yazı yazılmıştır. Enteresan. Özel olarak burada bir teknik geliştirilmiştir. Niye biliyor musunuz? Evet. Bunu yapanlara canımızı kurban edelim. Onlar burada bu salat sözcüklerinin saladan gelmeyip salavadan geldiklerini milletin gözüne çakmak için bu özel hareketi yaptılar da onlar. Çok enteresan. O bir nevi sigorta Evet, gibi olmuş değil mi o orada? yazı şeyiyle ilk Korunmuş. Musaf'tan sona kadar anladım elimizdekilere göre baktığımız zaman salat sözcüğü vavula yazılır. Vavla, evet. Bunu dikkat edin. Sat harfi, lam harfi Lam, vav. ve elif sonradan da yuvarlak T olmak üzere. Yuvarlak T, evet. Anlatabildim üstüne mi? iki nokta, Bu evet. şekilde yazılır. Buna dikkat edin. Bu sözcük salayadan değil, salaveden geldi demektir bu. Yani ileride değiştirilmesine meydan verilmemesi amacıyla. Meydan verilmemesi için böyle bir sigorta yapılmıştır. Çok enteresan ya. Bu yazıda dediğim gibi. Mesela şimdi bana bir tanesi sen söyle ben direkt yazayım salat diye. Lam elifle yazar geçer giderim.
mesela değil mi? Lam He, elifle. yani normal olarak öyle yazarım. aslı Ama olur. Kur'an'ı bir ifade olduğu zaman vav'la yazarım. Çünkü o zaman sadayeni yani ateşe yaslama ile Anlamı çıkmasın. tabii karışır gider. Tabii. Ateşe yaslamakla hiç alakası yok oysa ki sırtlanmak. Evet. Tam ayrı Bu bir böylece şey. Evet. burada bu da gösterilmiştir. Buna da çok hani dikkat etmemiz gereken bir şey. Çok güzel bir Bunu da konu bu. çok şey yapmışlardır. Evet. Ama şimdi bu sözcük gelelim lügatlardaki konusuna. Şimdi onu isterseniz bu ikinci arada versek. Birinci Peki, süremiz olur kardeşim. dolmuş Olur. oluyor da. Oldu, teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, aradan önce salat kelimesinin Arap dil bilgisinde, dil bilgisi kurallarında incelemesine başlamıştı. Biz de hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. İlk defa duyduğumuz şeyler. Devam edelim Sayın Yılmaz. Buyurun efendim. Evet. Şimdi salat sözcüğü dediğim gibi bu salat diye yazdı ama bunun da orijinal hali ilk türevi salvet Salvet. tarzında. Hani gazve deriz. O da gaza sözcüğünden gazveye gitti falan filan. Öyle şey olur. Çok türevleri var. Bu aynı kalıpta olan Arapça belki yüzlerce fiil, sözcük tespit etmekten mümkün. Dediğim gibi öz anlamı bunun desteklemek, yani uyluklamak iken desteklemek, sırtlamak anlamlarına geldi. Ama şu anda milletin elindeki sonradan yapılma lügatlarda, sözcüklerde salat sözcüğünün karşılığına dua ve namaz yazdılar. Sonradan. Evet. Çünkü kadim lügatlarda yok. O yok. Tabii. Sonradan iki yazılanlar. Bu sonradan işte Dua. bu tahrifat dedim ya. Tabii anlam dışı kayması olacak değil bu mi? yapıldı. Şimdi bu konuda uzmanlardan, bak uzmanlardan, yine de Allah rahmet eylesin diyelim, değişik çalışmalarından istifade ettik. Tabii. Hani Ragıb el-İsfahani var, İsfahani. onun biliyorsunuz bir de müfredatı var. Müfredat, evet. Müfredatta salat bahsini şey yaparken, orada der ki, Gale ehlül lugat, Dua. es-salatu et-dua. Duadır. Öyle mi? Diyor ki lügat ehli dedi ki, Ha dedi ki, lügat ehli dedi ki salat duadır der. İçin içinden sıyrılır. Kendisi demez. Lügat ehli der diye bir başkasının üstüne sarar gider. Araştırırsın da lügat ehlinden bir Allah kulunun da böyle dediğini bulamazsın bak. öyle bir şey de yok zaten. Öyle bir şey yok zaten. Bulamazsın da yani. Bu sonraki kesimlerin buna yaptıkları bir şeyler. Baskı mı oluyor yani? Ha, Ona karşı neyse. yani? Tabiri caizse. Biz bu proje gereği bu böyle devam etmiş diyelim yani. Evet.
O zaman doğrusunu gene söylemiş oluyor ama değil Ama mi? hayır, Nasıl söylemiyor öyle? kardeş. Öyle mi? Lügat ehli böyle dedi deyip Dedi, işin içinden sıyrılıp sıyrılıyor. gidiyor. Sıyrılıyor. İşin üstüne gitmiyor. Ha, destek şeysini kaydırıyor. Hayır, kaydırmıyor. Oradan kaydırıyor. Ona hiç değinmiyor bu adam. Değinmiyor hiç. Hiç değinmiyor. Bu adam da değinmiyor. Tamam, şimdi ben karıştırdım. Evet, doğru. Evet. Şimdi. Destek şey yapmıyor. Ama şimdi burada iki noktayı şey yapacağım. Biz Kur'an'da bir sözcüğün öz anlamını bulduğumuz zaman Evet. Kur'an'da bu öz anlamda kullanıldığının müeyyidelerini de bulmak zorundayız. Tabii ki, evet. Bozuluyorsa. Evet. Burada ileride mesela çok örnekler göreceğiz. Mesela salat sözcüğünü namaza aldığımız zaman hani cumalarda her gün okunur. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Sözcüğü yani dua ve şeye çevirdiğin zaman Allah ve melekleri Muhammed'e namaz kılar. O anlam çıkar değil Bu mi? anlamı çıkar. Evet. Şimdi bunlara sonra değineceğim. Tabii, ileride ve böylece çıkmaza girersin. Sonra Nur suresindeki bir ayette bütün varlıkların, kuşların bile, bütün uçan varlıkların da namaz kıldığını da söylerler. O anlamı çıkıyor çünkü. Öyle orada anlamı ayetler çıkaracaklar. O kelime geçiyor Çıkacak değil mi? bir şeyler yok. İnsan yani sıkışır kalır. Ya. Fakat burada en güzeli şudur. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ilk ayetlerinde, ilk inenlerde Kıyamet suresinin bir ayetinde çok güzel, bak bunu Kıyamet 31-32'de bir müşriki böyle kompozisyon ederken orada fela saddeka Sadaka. Evet. ve la salla velakin kezzebe ve tevella. Burada Dört saddeka, tane şey var salla, kezzebe ve tevella sözcükleri var. Evet. Fela saddeka, tasdik etmedi. Ve la salla, destek de olmadı, destek de vermedi. Evet. Ve lakin ama kezzebe ve tevella. Ve yan çizdi, Yani yalanladı, kaçındı. Bak şimdi, kezzebe. burada Cenab-ı Hak saddeka sözcüğünün karşılığını, saddekanın karşılığını kezzebe. Nedir? Tasdikin karşıtı nedir? Tekziptir. Tekzip tabii Tamam ki. bak, burada yalanladı, tekzip etti. Bak ne kadar bir sanat var burada. Evet. Evet. Salla sözcüğü destek vermek Destek ya. vermek. Tevella, kaçındı. Kaçtı. Uzaklaştı, tamam mı? Yardım etmedi, Geri durdu. destekten geri durdu. Geri durdu. Tam zıt anlamlarını birlikte Tam vermiş. bu ayeti kerimede birebir. 4 kelime 4 kelime, evet. her evet, birinin evet. zıttı. Ne kadar evet. enteresan bir sanat ya. Evet. Evet. Tevella'nın karşılığı salla. Evet. Tamam. Kezzebe'nin, tekzibin karşılığı da tasdik, saddaka. Lastik. Evet. Çok enteresan. Şimdi onun için Cenab-ı Hak mutlak surette kendi ayetlerini kendisi hani tefsir etme noktasında Evet. hep Kur'an'da ayetleriyle bize ışık tutmuş, yol göstermiştir. Yani bu kafirin, cıfıdın, müşrikin, size oyun yapmak isteyen adamların oyununa gelmeyin diye Gelmesin. bize hep uyarıları söz konusu olmuştur. Şimdi burada tabii ki bir nokta şey var. Ben onu da burada belirteyim. Onu biraz daha ileride hani detaylı bir şekilde anlatacağım da. Biz bunu hani mealde de verirken salatı sosyal destek dediğimiz zaman ikiye ayırdık biliyorsunuz. Sosyal Bir destek. mali destek Evet. noktası var. Bir de Bir de zihinsel destek, toplumu aydınlatma noktası var. iki yönü var. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar ya destek de bu iki sınıflamayı nasıl yaptın gibicesine bize çok müracaat Soruyorlar. etti. Çok da cevapladık. Sağ olsunlar. Hepsi tatmin oldu. Olmamalarına imkan yok zaten. Burada şunu belirteyim. İleride konuyu edeceğiz. Bu salatın bir kurumlaşması boyutu var Müslümanlar arasında. Bu kurumlaşmış salatın vakitlendirilmesi noktasına geldiği zaman iki tane yerde Hud suresinin 114'ünde ve İsra suresinin 79. ayetinde 78-79'da salatın vakitlendirilmesi yani belirli vakitlerde yapılmasını öngören ayetler var. Evet. Bu ayetlerden İsra suresindeki ayette şöyle bir ifade var. Hani اَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda. Burada salat vakitlendirilmesi emrediliyor peygambere. Kamu kurumu başkanı olarak salatın kurumlaşmışını belirli vakitlerde uygula, kurumlaştır diyor. Peygambere verilen bir emir bu. Orada derken şimdi akşam, gece, bir de sabah, fecir, salat. Evet. Ya 3 vakitte 3 vakit söyleniyor. söylenecek ve söylenmekte. Diğer ayette de öyle. Fakat burada çok dikkat çeken bir şey var. Sabah dersi, sabahki uygulanacak salat var ya, Evet. o mali değil. Ve Kur'anel fecri, inne Kur'anel fecri kâne meşhuda. Kur'an okuması. Sabah okuması diyor. Sabahki okuma. Ha, zihin dinç iken öyle mi? Sabah okuması. Sabah okuması. Okumak kardeşim. Bu tamamen eğitime, öğretime Hiç dayalı. mali yönü yok bunun. Bunun mali Sadece yönü yok. zihni. Buradaki zihni. Sabahki okuma tarzında. Ve bir özellik daha vuruyor Cenab-ı Hak. İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda. Çünkü diyor bir gerekçede sabah okuması, sabahki salatın okuyarak, eğitim, öğretim olarak, zihinsel olarak icrası var ya meşhuttur. Nedir bu meşhuttur biliyor musun? Meşhut. Duyanı, göreni pek çoktur. Şahitli. Şahitlidir bu. Neden sabahki çok meşhuttur böyle, gören niçin? şey çoktur biliyor musun? Tabii bizimkiler mitoloji çekilir, çok melek seyreder Öyle diyecek de diyorlar. hiç alakası yok. Bu ayetlerin uygulandığı noktada Hep melekleri sabahleyin Arap şeyinde, Araplar sabahleyin mescitlere, Kabe'ye, Mescid-i Haram'a, diğer mescitlere sabah katılımı çoktu. Evet. Gün doğmadan, sıcak çökmeden, herkes işine gücüne gitmeden faaliyetler o anda olur da katılımı çoktur. Katılım en çok olan. Katılımı on çoktur. Siz çıkıp da bir Kur'an okuduğunuz zaman, Kur'an'dan belirli hikmetleri topluma tebliğ ettiğiniz zaman duyacak çok kişi vardır. Evet. Diğerkinlerden daha fazla duyanı olur. Daha fazla göreni olur. Daha fazla katılanı olur. İşte onun için biz bunu hani salattaki, sosyal destekteki zihinsel yani toplumu aydınlatma, desteği verilme anlamını işte bu ayetten alıyoruz. Zihinsel oradan çıkıyor. Zihinseli bu ayetten çıkıyor. Ama çok güzel bir irtibat kuruyor. Evet. Çok, irtibat Bunu çok da şahane. buradan söyleyeyim. Evet, evet. O da buradan çıkıyor. Sabah salatıyla Evet. mütalik. Vakitlendirmede değil mi efendim? Evet. Şimdi salat artık anlam olarak Destek. namaz demiyoruz. Evet. Dua da demiyoruz. Dua da demiyoruz. Yani başkaları gibi. Yani buna indirgemek falan değil yani. Aslını bulalım. Hiç alakası yok. Efendim birisi çıkıyor, salat tamam desteklemek ama namazı da kapsar, duayı da kapsar. Kapsamaz arkadaş. Bu O kalemdir, kelime bu kapsamaz. kağıttır. Tamam mı? O kelime bu kağıttır, kapsamaz. bu kalemdir. Tamam mı? Onun ayrı. Bir sözcük bir yerde Yanlış. bardak anlamında bir tarafta bilmem masa anlamında olmaz. Olmaz ki. Şimdi bu böyle. Bunu artık herkes, onlar da gerçi yavaş yavaş yani alıştıra hani. İnşallah. Yani iskeleye yanaşıyorlar da. inşallah, Yani onu da burada belirteyim. Ama inşallah bu her şeyiyle gerçekleşecek. Bütün hocalarımız inşallah birkaç sene sonra salat budur diyecekler. Bu ara parantez açayım. Şimdi bazı arkadaşlar, yani bazıları bizim hakkımızda kampanya yaparken biz salatın bu anlamlarını yani küflenmiş kitapların arasından çıkarıp milletle paylaştığımız zaman iftira başladı. Hakkı Yılmaz namazı inkar ediyor. Hakkı Yılmaz namazı kabul etmiyor. Derler. Hiç alakası yok. Hala de diyorlar. Ben bastırın. namazı hem burada canlı tarif edeceğim Tabii. ve hem de namazın nasıl olduğunu, namazın da yüzlerce ayetle de namazın var olduğunu da göstereceğim. Hayatlarına keşke o şekilde bir kere namaz kılınabilse. Keşke. Evet. Allah razı olsun. Şimdi keşke. Yani onu yapabilseler. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi şeye geçelim. Şimdi demin sözümüze başlarken şunu söylemiştik. Salat dinin vitrinidir, direğidir. Evet. Peygamber diliyle bu böyleydi. Tabii şimdi dinlerin salatsız olarak, salatın olmadığı bir din hiç işe yaramaz.
Evet. Bak bunu dinse, hele hele hak dinse Tabii. bu salatsız olmaz. Olmaz. Salat onun ana kurallarından, ana hikmetlerinden, ana ilkelerinden biri olmasıydı, lazımdı. Şimdi şöyle bir enteresan şey var. Bunu size şey yapayım. Şimdi Şuayb peygamber Medyen halkıyla artık tartışıyor. Onlara hak dini tebliğ ederken Evet. şimdi halk diyor ki Şuayb peygambere bunu Hud suresinin 87. ayetinde Evet. görüyoruz. Deniyor ki galu dediler ki ya Şuayb es-salatuke te'muruke en netruke ma yabudu abâuna. Ey Şuayb bak atalarımızın taptıklarını veya mallarımızda dilediğimizi yapmayı terk etmeyi sana senin salatın mı emrediyor? Sen bak çok Bak açık. senin dinin mi Dinin demiyorlar. demiyor, salatın mı diyor. He. Ona Şimdi- namaz dersek ne olur, senin namazın mı? Ha, O da şimdi saçma anlamsız olur oluyor. zaten. Bak burada Evet. salat sözcüğü dini temsil ediyor. Dini Bak, temsil ediyor değil dini mi orada temsil salat ediyor. kelimesi? Şimdi Din. hani şey var ya, insanın pasaportuna, nüfus cüzdanına veyahut da herhangi bir belgeye Evet. insanın vesikalık fotoğrafı yapıştırılır değil mi? Tabii. Vesikalık fotoğraf neresidir? Yüzüdür. Yüzü, çehresi, evet. Yüz insanın tümünü temsil eder. Şahsiyetini, kimliğini ortaya Evet. koyuyor. İşte salat da dinin bütün mahiyetini temsil eder. Bütün Evet, dinin, tabii bunu ileride hani böyle madde madde, dinin her ilkesini şey yaptığımız zaman hepsi salat kavramının içerisindeki birer ilkedir de ondan. Mesela Cenab-ı Hak ileride inşallah başladığımız zaman göreceğiz. Gerçi kardeşlerimiz o konuları şu anda yine aynı kanalda çalışıyorlar, gidiyorlar da burada. Hepsi nedir? Mesela işsizin işe kavuşturulması, yetimin tekrimi, Ya. analı babalı bir en iyi şekilde eğitilip kalifiye bir eleman olmasının sağlanması neyle olur? destekle. Bu da destekli olur. Hem zihinsel destek Hem de mali, mali. destek. İki yönlü değil mi? oluyor orada. Hep iki Tabii. yönlü. İşte onun için hepsi bu kavramın içerisinde. Onun için salat dinin temel direğidir. Ve işte burada da aynı insanın vesikalık fotoğrafı gibi salat da dinin vesikalık fotoğrafıdır. Onu da burada belirteyim. Şimdi ikinci bir şey noktaya geldiğimiz zaman, şimdi Bakara suresinde hani ilk girişinde ve sağ olsunlar kanalda hani bizim programlar verilirken de Bakara suresinin 1 ila 5. ayetleri veriliyor da orada müminler nitelenirken müminlerin olmazsa olmazların içerisinde ne var orada da? Yine salatın ikamesi var. Salatın ikamesi. Fatır suresinin 18. ayetinde yine müminler burada nitelenirken yine Allah'tan haşyet duyanlar anlatılırken yine onlar da der ki sen salatı ikame edenleri uyarırsın. Uyarırsın. Yani kendini salatı kavramış, salatı anlamış, Allah'ın emri olduğu gereği ve toplumsal bir vicdan gereği yapmaya kalkan insanlar var ya, onlar bu uyarıya gelir. Şimdi yine aynı Fatır 29-30'da hiç şüphesiz Allah'ın kitabını okuyan, salatı ikame eden, bak işte yine ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık olarak veren şu kimseler. Allah ödüllerini kendilerine tamam versin ve armağanlarından kendilerine artırsın diye kesinlikle batma ihtimali, olasılığı olmayan bir ticareti umarlar. Gördün mü? Böyle bir ticaret Evet. batma ihtimali söz konusu Evet. değil. Evet. Yine Nisa suresinde İsrailoğullardan, Yahudileşerden inanmış artık imana gelenlerin de onlar yine salatı ikame eden, vergi veren, zekatı veren, Allah ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlar bizim büyük bir ödül vereceklerimizdir diye övgüyle hani verilir. Müjdelenir. Evet. Yine Bakara 177'de cennetlik nitelikler sayılırken, cennetlik adam niteliği sayılırken, orada da yine salatı ikame eden diye salat hep ön plana çıkarılır. Ve Nur 56'da bak
Ve akimus salate ve atü zekate ve atiyur rasul leallekum turhamun. Rahmet olunabilmeniz, Allah size rahmet etmesi için siz salat ikame edeceksiniz, zekat vereceksiniz ve elçiye itaat edeceksiniz. Hepsinde aynı vurgu var Hepsinde değil mi? aynı şeyler hep söz konusudur. Yine bak salat bir noktasıyla imanın dışa vurumudur. İmanın dışa vurumu. Evet. Yani görünen kısmı. Evet. Değil mi? Yani bunun anlamı şu, yani bunu birkaç ayette de göstereceğim. Bir adam inandıysa salat eder. Evet. Gerçekten inanıyorsa salat eder değil mi? Gerçekten inanmıyorsa bu adam salat eder. Salatı yerine getirir. İnanmıyorsa bunu yapmaz. Bunu böyle şey yapacağız. Şimdi şöyle bir şey ifade edeyim. Tevbe 5'te bu ayetleri, bu konuyu çok rahat şey yapacağız. Acele etmemize de gerek yok. Tabii yavaş yavaş yapalım. Şimdi şöyle bir çok ifade önemli. şey var. Savaş şartlarında inmiş bir ayet bu. Savaş ortamında. Müşriklerle savaş. Şöyle, şu dokunulmaz kılınmış aylar, yani haç ayları çıktığı zaman da o ortak koşanları nerede bulursanız öldürün. Bu savaştadır. Evet. Yoksa durup dururken yakala öldür anlamında değil. anlamsız Onları olarak yakalayın, hapsedin ve her gözetleme yerinde onlar için oturun. Onları iyi kontrol edin. Bak ama artık eğer tevbe ederlerse, salatı ikame ederlerse, bak şimdi, Onlar, ve evet. zekatı verirlerse artık onların yollarını serbest bırak. Orada şartlarını belirtmiş Evet. düşmanın, yani Tamam, müşriklerin. ben salata katılmaya başlamış, vergisini zekatı da veriyor. veriyor, tamam mı? Artık bu adama sen kafirsin, müşriksin diyemiyorsun. Diyemezsin. Onun çünkü o iki gösterde onun imanlı olduğunu gösteriyor. Dışa vurumu, imanın dışa vurumu dedik ya, demek ki bu şekilde Evet. örnekleme. Alameti farikası oluyor. Alamet Müslümanın alameti farikası bu. Yine bak yine aynı savaş şartlarında bir başka ayette. Tevbe 11. Bundan sonra eğer tevbe ederlerse, salatı ikame ederlerse ve zekatı verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Burada 3 gene unsuru söylüyor. Üçü de bir kardeş oluyor üstelik değil Evet, mi? evet. Çok enteresan. Artık Dinde kardeş. eksiği olsa da Evet. diğer başka yönleriyle artık sizin dinde kardeşinizdir bu. Ne güzel bir Ona mesaj. öyle muamele yapacaksınız. Evet. Ve yine İsrailoğullarıyla ilgili Bakara 40 ile 46'da Evet. 2 tane yerde. Onlara da, şimdi bunu biraz sonra şey yapacağız, salatı şey yapmak sadece müminlere değil, Peygamberimiz döneminde inanmayan İsrailoğulları var ya, Evet. onlara da sizin dininizin özünde bu vardı, onları da ihmal etmeyin, yeniden salatı ikame edin diye ayetler vardır. Bunu da Bakara 40 ile 46 arasında. Ehli kitaba yönelik bir. Evet. Yani peygamberimize evet, gelmiş evet. fakat onları uyarması için mi Tabii. oluyor? Ayetler, bak bu paragraf, bunu izleyicilerimiz iyi bilsinler. Bakara Bak. 40-46. Ey İsrailoğulları, Evet. size nimet olarak verdiğim nimetimi hatırlayın. Benim ahdime, bana verdiğiniz söze vefa gösterin ki ben de sizin ahdinize vefa göstereyim. Ve sadece benden korkun, sadece bana ibadet edin. Sizinle beraber olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onun hak kitap olduğunu örtenlerin ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi çok az bir bedelle satmayın ve sadece benim korumam altına giriniz. Ve siz bile bile hakkı batıla karıştırmayınız. Hakkı gizlemeyiniz. Salatı ikame ediniz. Zekatı veriniz. Allah'ı birleyenler ile birlikte siz de Allah'ı birleyiniz. Siz insanlara birri, iyi adam olmayı buyuracaksınız da kendinizi umursayacak mısınız? Oysaki kitabı okuyup duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz? Bir de sabretmekle, salatla yardım isteyin. Şüphesiz salat ve sabırla yardım isteme, saygılı olanlardan, gerçekten Rablerine kavuşacaklarına ve gerçekten kendilerinin ona dönücü olduklarına inanan kimselerden başkasına çok ağır gelir.
Bu ehli kitaba hitaben bir Evet, şey bu da değil mi ehli efendim? kitaba hitaplı bir Mesaj şey. oluyor. Evet. Bak orada çok açık bir şekilde Şimdi salat yine kelimesi aynı şey yapıyor. Bakara 125'te, Evet, Bakara 125. 153'te, yine Evet. Nisa 77-78'de. Bunlar hep var. Evet. Bir de Nemil 1-3'te. Bakın Neml, şimdi Tasin. Bunlar Kur'an ayetlerini, hani dinin vitriniydi ya, Evet. bu Kur'an ayetleri var ya, inilen vahiy, salatı ikame eden, zekatı, vergiyi veren, ahirete de kesin olarak inanan kişilerin ta kendileri olan müminler için doğru yol rehberi ve müjdeci olmak üzere Kur'an'ın ve apaçık açıklayıcı bir kitabın ayetleridir. Kur'an'ı tasvir Burada ederken gördüğün gibi Kur'an'ın apaçık oluşu kim için? müminler için Müminler için inanan, salatı ikame edenler salatı için. ikame eden Salatı ikame etmeyen, salatla ilgisi olmayan kişilerin mümin Kur'an'la da olamaz zaten. alakası olmuyor. Evet. Yine aynı şeyi burada görüyoruz. Şimdi Ahzab suresinde 28-34'te peygamberin eşlerine özel görev. Peygambere hizmet onun şeylerini yaptığı gibi bir de peygambere sözü örfe uygun, herkese kabul gören bir şekilde söyleyin. Evlerinizde vakarlı olun. İlk cahiliyet gösterişi halinde gösteriş yapmayın. Salatı ikame edin. Zekatı verin. Allah'a ve elçisine itaat edin diye Allah'ın Özel bir görev. elçisi. Eşler için özel Eşleri bir için de görev. özel olarak da Dikkat etmesi gereken Evet, kuralları, onlara da salat-ı şey ikamet var. orada Evet. ayrıca zikredilmiş değil mi efendim? evet Şura 36-39'da Evet. yine müminler şey yaparken yani Allah'ın emirlerini, gönderdiği kitaptaki tüm hikmetleri imanla birlikte salatı ikame eden insanların, kişilerin ikame edeceği, uygulayacağı yine orada da bildirilir. Yine Mücadele Suresinin 12-13'ünde. Şimdi burada Beyine Suresinin 5'i de söyleyeyim size. Tamam. Oysa ki onlara sadece dini yalnız Allah için arındıran kişiler halinde sadece Allah'a kulluk etmeleri, bak Allah'a hiç kulluk şirke etmeleri, bulaşmadan, şirksiz bir bak hiç şekilde. şirksiz Allah'a kulluk etmeleri, salatı ikame etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. Ve işte bu doğru, eksiksiz, aşınmaz dindir. Evet. Ne güzel bir tarif yapılmış Bak orada. dini nereye indirgedi şimdi burada? Ne kadar öz hale getirdi, tamam mı? Şirksiz bir iman, Şirksiz. bir salat, zekat. Bütün özü orada. Evet. Değil mi efendim? Evet. Kur'an'daki ana Dinin ilkeler orada hani belirtilmiş. özü buraya kadar bu kadar ayette. güzel. İşte şirksiz bir Şirksiz iman, bir iman, salat, salat ve ikamesi, tamam mı? Ve zekat, Zekat. nedir? İşte eksiksiz, aşılmaz, tamam mı? Dosdoğru din, işte budur. evet. Bu Onun vurguyla efendim bugünkü programımızı istersen sonlandıralım. Vaktimiz Peki. doldu. Gene bu salat konusunu çok ince ince işlememiz gerekecek. İşleyeceğiz inşallah. Bu hafta verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Çok ediyoruz efendim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.